Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere vefa ve cesaret ile ilgili bu büyülü hikayeyi anlatmak istedim. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlenmeler. Bugünkü hikayemizin adı Prens Mehmet ve Gri Kurdun Dostluğu. Oldukça heyecan verici ve sürükleyici bir hikayedir. Umarım sizler de beğenirsiniz. Derler ki, çok uzaklarda, karlarla kaplı dağlarla çevrili bir diyarda büyük bir kral yaşarmış. Halkı onu hem sever hem de sayarmış. Çünkü kral, her zaman halkının dertlerini dinlemeye ve onlara yardımcı olmaya hazırmış. Kralın geniş topraklarında onu sevmeyen hiç kimse yokmuş. Hiçbir düşmanı onu rahatsız etmeye cesaret edemezmiş. Çünkü komşu ülkelerin kralları iyi bilirlermiş ki orduları onun heybetli askerlerine karşı koyamazmış. Kralın, Abdullah, Osman ve Mehmet adında 3 oğlu varmış. Bu 3 delikanlı, bir babanın sahip olabileceği en iyi evlatlarmış. Kralın harikulade güzellikte bir bahçesi varmış. Bu bahçe, dünyanın her tarafından gelen gezginlerin ona getirdiği nadide ve eşsiz çiçeklerle doluymuş. Çiçeklerin renkleri öylesine muhteşemmiş ki, onları gören herkes gözlerini alamazmış. Bahçede insanın aklına gelebilecek her türden meyve, ağaçların dallarında salkım salkım asılı dururmuş. Bu meyveleri görenlerin ağzı sulanırmış. Fakat bahçede bir de özel bir ağaç varmış ki, kralın mutluluğunun kaynağıymış. Bu ağaçta sadece altın renginde elmalar yetişirmiş. İlkbahar geldiğinde, ağacın dallarında yeni filizler belirdiğinde, kral, altın elmalara hiçbir kuş yaklaşamasın diye ağacın etrafına beyaz incilerden yapılmış bir ağ ördürürmüş. Kuşlar, bahçedeki diğer tüm ağaçlardan dilediklerince yiyebilirmiş. Ama altın elmalara dokunmaları kesinlikle yasakmış. Kral kuşlara karşı her zaman çok cömert davrandığı için, inciden yapılmış ağ kaldırıldıktan sonra bile, hiçbir kuş ağaca yaklaşmaya cesaret edemezmiş. Devlet işleriyle ilgili ağır sorumluluklar kralın omuzlarını yorduğunda, kral bu altın elmalı ağacın gölgesinde huzur bulur. Güneş ışığının altın meyveler üzerindeki oyununu seyrederek dertlerini unuturmuş. Ancak bir zaman sonra her şey değişmişti. Her sabah ağacın altın elmaları kayboluyor. Zümrüt gibi yeşil yaprakları yerlere saçılıyormuş. Bu durum kralı çok üzüyor. Kalbine büyük bir hüzün düşürüyormuş. Bu aslında, batıdaki görkemli kalelerde yaşadığı söylenen büyülü kuşun işiydi. Ama şimdi o kuş, uzak bir diyarda yaşayan başka bir kralın esiri olmuştu. Büyülü kuşun tüyleri güneş ışığı gibi parlak, göz kamaştırıcı güzellikteymiş. O kadar hızlı ve sessiz uçarmış ki, kralın en yetenekli bahçıvanları bile onu asla göremezlermiş. Kral bu gizemli kuşu yakalama düşüncesine kafayı çok takmıştı. Sonbahar günlerinden birinde 3 oğlunu huzuruna çağırmış ve onlara şöyle demiş: "Evlatlarım, beni üzen şeyi hepiniz biliyorsunuz. Şimdi sizlerden yardımınızı rica ediyorum. Aranızdan kim geceleri uykusunu feda edip, bahçeyi bekleyerek bu büyülü kuşu yakalarsa, ona krallığımın yarısını vereceğim ve benim yerime ülkeyi yönetecek." 3 genç prens de hemen heyecanla babalarına cevap vermiş. Büyük bir memnuniyetle babamız. En büyük oğul Abdullah, ilk gece nöbetini tutma hakkını kendinde görmüş. Bahçe o gece ay ışığının parıltısıyla dolmuş. Prens Abdullah da ağacın tam karşısında, yosunlarla kaplı bir köşeye yerleşmiş. Ancak etrafa yayılan hoş çiçek kokuları onun uykusunu getirmiş. Göz kapakları ağırlaşmış ve kısa sürede derin bir uykuya dalmış. Prens gözlerini açtığında ise sabah çoktan olmuş. Gün ışığı bütün bahçeyi sarmıştı. Altın elmalı ağaç ise yine yağmalanmış ve yaprakları yerlere saçılmıştı. Ve büyülü kuş, kimse onu görmeden uçup gitmişti. Ertesi gece nöbet sırası Osman Prens'e gelmişti. Prens Osman ise gece boyunca direnmiş, uykuya yenik düşmemişti. Fakat şafak vakti güneşin ilk ışıkları belirmeye başladığında, yorgunluk onu alt etmiş ve o da uyuyakalmıştı. Büyülü kuş, sabırla fırsatını bekliyordu. Tam da prensin uykuya daldığını görünce, altın elmalı ağacı yine yağmalamıştı. Kral, oğullarına olup biteni sorduğunda, Abdullah ve Osman büyük bir ciddiyetle gece boyunca hiçbir kuşun bahçeye yaklaşmadığını söylediler.
Kral evlatlarına inanmak istese de, gözleriyle gördüğü gerçeği yok sayamazdı. Şimdi nöbet tutma sırası, en küçük prens olan Mehmet'e gelmişti. Mehmet, ağabeyleri kadar yakışıklı değildi belki ama güçlü bir kalbi ve sakin bir zekası vardı. O gece, ne pahasına olursa olsun uyanık kalmaya kararlıydı. Bu nedenle yere uzanmak yerine ağacın dallarına oturdu. Yavaşça 1 saat geçti. Ardından 2. saat, sonra 3. saat. Ve bir anda tüm bahçe, adeta güneş doğmuşçasına ışıkla doldu. Bu ışık huzmelerinin arasında, büyülü kuş süzülerek bahçeye indi ve hızla parlayan altın elmaları gagalamaya başladı. Mehmet Prens, nefes almaya bile cesaret edemiyordu. Sessizce elini uzattı ve tüm gücüyle kuşun kuyruğunu yakaladı. O anda korkuyla çığlık atan büyülü kuş, muhteşem kanatlarını açarak kendini kurtarıp kaçtı. Ancak ardında parlak ve güzel bir tüy bırakmıştı. Prens Mehmet, bu değerli tüyü sıkıca tuttu ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte babasının huzuruna çıkarak, kuşu tamamen yakalayamadığı için özür diledi. Kral oğluna şükranla bakarak şöyle dedi: "Buna rağmen çok iyi iş başardın oğlum." Büyülü kuş artık bahçeye gelmiyordu ve altın elmalı ağaç da bir daha yağmalanmadı. Fakat kral yine de huzursuzdu. Aklı hep kaçan büyülü kuştaydı. Sonunda 3 oğlunu yeniden huzuruna çağırdı ve onlara şöyle dedi: "Evlatlarım, artık büyülü kuşun hasretine dayanamıyorum. Sizlerden ricam, onu bulup bana getirmenizdir. Söz verdiğim ödüller hala geçerlidir." 3 prens bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul etti. Her biri büyülü kuşu yakalamaya kararlıydı. Fakat 2 büyük prensin akıllarında daha çok kazanacakları şöhret ve zenginlik vardı. Yalnızca Mehmet, babasını mutlu etmek için içtenlikle bu yolculuğa çıkmayı istemişti. En küçük oğlunu çok seven kral, Mehmet'ten ayrılmayı hiç istemese de genç prens onu ikna etti. Mehmet babasına güven dolu bir sesle, "Endişelenme sevgili babacığım, çok uzun sürmeyecek. Çok geçmeden, özlem duyduğun o büyülü kuşu sana getireceğim," dedi. Sonunda kral ona gitmesi için izin verdi. Prens Mehmet, sarayın ahırlarından en hızlı atı seçip üzerine atladı ve günlerce hiç durmadan yolculuk etti. Sonunda yemyeşil çayırların ortasında, bomboş ve kurak bir araziye vardı. Bu alanın tam ortasında ise, kaba, gri taşlardan oluşmuş bir kaya yığını duruyordu. Kaba gri taşların üzerine, kızıl renkli harflerle bazı kelimeler kazınmıştı. Solu seçen kişi ölüm ve kederle yüzleşecek, ancak atı uzun yıllar yaşayacak. Sağ seçen kişi ise tüm güzelliklere kavuşacak, ancak 3 gün içinde atını kaybedecek. Prens Mehmet, çok sevdiği atını kaybetme düşüncesiyle derinden üzüldü. Fakat sağ giden yolun daha mantıklı olduğuna karar verdi ve atını bu yola sürdü. Çok hızlı olan atı, kısa süre sonra gri taşları geride bıraktı. 3. gün, prens karanlık bir ormanın kıyısından geçerken aniden büyük, gri bir kurt, ağaçların arasından fırlayıp atının üzerine atladı. Kurt, Mehmet'in cesurca onu engellemeye çalışmasına rağmen, zavallı atı yere devirip boğazından yakalayarak öldürdü. Prens Mehmet, babasının ona veda hediyesi olarak verdiği hançeri çekip, tam gri kurda saplamak üzereyken, kurt birden konuşmaya başladı. "Dur, ey akıllı prens! Bana merhamet göster. Ben yalnızca bana verilen görevi yerine getirdim. Beni öldürmen atını geri getirmez. Ancak canımı bağışlarsan, sonsuza kadar dostun olur. Seni dünyanın her yerine sırtımda taşırım." Prens Mehmet, intikamın ona bir şey kazandırmayacağını fark etti. Kurtun teklifini kabul etti ve böylece kurt artık onun yeni yol arkadaşı ve bineği oldu. Kurt, yumuşak ama güçlü sesiyle konuşmaya devam etti. "Biliyorum, ey prens, sen altın elmaları çalan o büyülü kuşu arıyorsun. Sana onu nerede bulacağını söyleyeceğim. Buradan uzak olmayan bir diyarda, altından bir kafeste, güçlü bir kralın sarayında esir tutuluyor. Onu ele geçirmek için şansını deneyeceksen, söylediklerimi iyi dinle. Kuşu alırken altın kafesi asla yanında götürme, yoksa başına büyük bir felaket gelir." Mehmet, kurdun tavsiyesini dikkatlice dinledi ve ona teşekkür etti. Sonra gri kurdun sırtına bindi
ve birlikte hızla yola koyuldular. Rüzgar gibi ilerleyerek, günler sonra kralın görkemli sarayına vardılar. Sarayın bahçesine gizlice girip, büyülü kuşu gerçekten de altından yapılmış, göz kamaştırıcı kafesinde gördüler. Kuşun güzelliği öyle etkileyiciydi ki, Mehmet bir an için kurtun sözlerini unuttu. Kalbini büyüleyen bu altın kafesi almadan kuşu götürmenin anlamsız olduğunu düşündü. Aceleyle kafese yaklaştı. Onu kaldırdığı anda sarayın her yanında çanlar çalmaya başladı ve onlarca muhafız bahçeye doğru koştu. Mehmet pişmanlıkla kafesi bırakmaya çalışırken kurt telaşla seslendi. "Çabuk sırtıma atla, yoksa buradan canlı çıkamayız." Mehmet hemen kafesi bıraktı ve sadece büyülü kuşu kucaklayıp kurdun sırtına atladı. Kurt, ok gibi fırlayıp sarayın bahçesinden hızla uzaklaştı. Çok geçmeden, muhafızların öfkeli sesleri geride kalmıştı. Kurt, yumuşak bir sesle Prens Mehmet'e şöyle dedi. "Gördün mü, ey prens? Sana kafesi almamanı söylemiştim. Açgözlülük insanın başına her zaman bela getirir." Mehmet, mahcup bir sesle cevap verdi. "Haklısın dostum. Tavsiyelerine bundan sonra hep uyacağım." Gri kurt tebessüm ederek koşmaya devam etti. Şimdi yolları daha çoktu. Ancak Prens Mehmet'in kalbi huzur doluydu. Çünkü artık ona rehberlik edecek sadık bir dostu ve babasının hasretle beklediği büyülü kuş vardı. Fakat Mehmet, kralın askerleri tarafından yakalandı ve kralın huzuruna getirildi. Kral, Mehmet'e şöyle dedi. "Ey genç prens, eğer bana bir iyilik yaparsan seni özgür bırakacağım. Buradan çok uzaklarda, 39 ülkeyi geçince ulaşılabilen bir krallık var. Orada altın saçlı, muhteşem bir at yaşar ve bu at o ülkenin kralına aittir. Uzun zamandır onu istiyorum. Eğer gidip bu atı bana getirirsen, büyülü kuşu çaldığın için seni affedeceğim. Kuşu da sana şeref nişanı olarak hediye edeceğim." Prens Mehmet, kralın teklifini kabul etti ve elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi. Ancak sarayın dışında sabırla bekleyen gri kurdun yanına döndüğünde, prens çok utanmıştı. Başını eğerek kurda esir düşme sebebini ve verdiği tavsiyeyi dinlemediği için yaptığı hatayı itiraf etti. Kurt, kaba pençesini nazikçe prensin omzuna koydu ve ona şöyle dedi. "Hatayı kabul etmek büyük bir erdemdir. Sevgili dostum, artık bunu geride bırakalım ve bir daha sözünü etmeyelim. Sırtıma atla, seni o ünlü krallığa götüreceğim." Kurt öyle hızlı koşuyordu ki, Mehmet geçtikleri şehirleri ve ülkeleri göremiyordu bile. Günler ve geceler süren bir yolculuğun ardından, nihayet hedeflerine ulaştılar. Güneşin ilk ışıklarıyla parıldayan, beyaz mermerden yapılmış kralın ahırları olağanüstü güzellikteydi. Ahır görevlisinin dikkatsizce açık bıraktığı kapıdan, Mehmet sessizce içeri girdi. Altın saçlı at, güllerle dolu bahçedeki uzun beyaz zambaklardan arılar tarafından toplanan sarı çiçek tozlarıyla besleniyordu. Mehmet yaklaşırken at kibirle ona baktı. Ancak prens onu hızlıca yakalayıp dışarı doğru çekti. Kurt, defalarca Mehmet'i kapının üstündeki altın dizgini almaması için uyarmıştı. Fakat tam dışarı çıkarken prens, aniden bu dizginin ne kadar faydalı olabileceğini düşündü ve arkasını dönerek eliyle dizgine uzandı. Dizgini aldığı anda, sarayın her yerinde birdenbire alarmlar çalmaya başladı. Tıpkı büyülü kuşun kafesi gibi, altın dizgin de görünmez tellerle korunuyordu. Ahırın muhafızları hızla koşarak geldiler ve Mehmet'i orada görünce öfkeyle onu yakalayarak krallarının huzuruna götürdüler. Bu hırsızlık girişimine çok sinirlenen kral, karşısında Mehmet'i görünce daha da öfkelendi ve şöyle dedi. "Bu mu cesur bir şövalyeye yakışan hareket? Babanın adına büyük saygı duyuyorum. Eğer bana açıkça gelip atımı isteseydin, onu sana seve seve verirdim. Ancak şimdi bütün ülkeler bu utanç verici davranışını öğrenecek. Çünkü böyle bir davranış cezasız kalmamalıdır." Mehmet için bu sözler dayanılmayacak kadar ağırdı. Hemen yaptığı hatayı telafi etmek istediğini krala bildirdi. Bunun üzerine kral biraz sakinleşerek şöyle dedi. "Öyleyse beni dikkatle dinle. Uzun zamandır kalbimin ve ruhumun tümüyle sevdiği güzel kraliçe Mira'yı bana getir.
Onu kristal bir kürede gördüm. Ve dünyadaki bütün kızlardan daha güzeldir. Ama ne yazık ki onu ele geçirmem imkansız. Çünkü ülkesi cinler ve ifritler tarafından korunuyor. Eğer onu bana getirirsen, istediğin her şeyi sana vereceğim. Mehmet, hızlıca gri kurdun yanına gitti. Onun yardımını reddetmesinden çok korkuyordu. Çünkü kurdun verdiği nasihatleri ikinci kez görmezden gelmişti. Utanarak yaptığı hatayı tekrar itiraf etti. Ancak kurt, her zamanki gibi anlayışla gülümseyerek onu yine affetti. "Pekala, sırtıma atla bakalım. Senin için neler yapabileceğime bakacağım." Sonra öyle hızlı koşmaya başladı ki, ayaklarında sanki kanatlar varmış gibiydi. Kraliçe Mira'nın ülkesini koruyan tüm cinler ve ifritler, onu bir hayalet sanıp korkuyla sağa sola dağıldılar. Altından bir dereyle çevrili olan büyülü bahçeye geldiklerinde, kurt Mehmet'e durmasını söyledi ve ona şöyle dedi: "Burada inmelisin sevgili prens. Geldiğimiz yoldan biraz geri git ve biraz önce geçtiğimiz meşe ağacının gölgesinde beni bekle." Mehmet, bu kez hiç tereddüt etmeden kurdun söylediklerini yaptı ve yol üzerindeki büyük meşe ağacının altında beklemeye başladı. Kurt ise küçük bir çalının arkasına saklanarak uygun anı bekledi. Kurt sabırla akşamı bekledi. Gökyüzünün son ışıkları yavaş yavaş solarken, ay dağların ardından ağır ağır yükseliyordu. İşte tam o sırada Kraliçe Mira, bahçesinde yürüyüşe çıktı. Öylesine güzel ve zarifti ki, gri kurdun bile kalbi bu güzelliğe hayranlıkla doldu. Onun için, nasıl nazik olunacağını bilmeyen o sert kraldan çok daha iyi bir eş diledi içinden. Bir süre sonra kraliçe, küçük altın derenin yanına geldiğinde, kurt saklandığı yerden çıkarak nazikçe seslendi. "Korkmayın, sevgili hanımefendi. Size zarar vermeyeceğim." Sonra giysisinin ucundan onu nazikçe tutup derenin diğer tarafına atladı ve onu, meşe ağacının altında bekleyen Prens Mehmet'e doğru hızla taşıdı. Prens ile kraliçenin gözleri buluştuğu an, dünya daha önce hiç böylesine güzel görünmemişti. Sessiz bakışlarla birbirlerine baktılar ve kraliçenin bütün korkuları bir anda yok olup gitti. Mehmet ise kalbinin derinliklerinde o andan itibaren kraliçe Mira'nın kaderindeki kişi olduğunu anlamıştı. Birlikte gri kurdun sırtına bindiler. Yolculuk çok kısa sürdü ve çok geçmeden kralın sarayı önlerinde belirdi. Gri kurt, başına damlayan gözyaşlarını hissetti ve kraliçeye sordu. "Neden ağlıyorsun, güzel kraliçem?" Ancak kraliçe cevap veremedi. Fakat Prens Mehmet'in sözleri, sanki coşkun bir nehir gibi hızla döküldü. "Bize yardım edebilir misin sevgili dostum? Biz birbirimizi seviyoruz. Ama şimdi güzeller güzeli kraliçemi o krala vermek zorundayım. Aksi takdirde bütün ülkeler önünde hırsız olarak damgalanacağım." Kurt bir süre sessizce düşündükten sonra cevap verdi. "Sevgili prens, sana verdiğim sözü tuttum ve görevimi yerine getirdim. Ama senin için bir iyilik daha yapacağım. Yalnızca benim bildiğim özel bir büyüyle kraliçenin görünümüne bürüneceğim. Gerçek kraliçe ise bu çam ağaçlarının gölgesinde güvende kalacak. Beni krala götürdüğünde, o beni kraliçe Mira zannedecek ve sana hemen altın saçlı atı verecek. Sen atı alır almaz vakit kaybetmeden gerçek kraliçeyi yanına al ve batıya doğru hızla yol çık. Ben burada onları oyalayarak size zaman kazandıracağım. Krala, nedimelerimle ormanda yürüyüşe çıkmak istediğimi söyleyeceğim. Beni hatırladığınız anda, muhafızların gözlerinin önünde bile olsam kaybolup size yetişeceğim." Mehmet, gri kurdun dediğini yaptı. Sahte kraliçeyi gören kral çok mutlu olmuştu. Çünkü karşısındaki güzellik hayal ettiğinden bile fazlaydı. Öyle ki, altın saçlı atını vermekle kalmayıp, tacını bile Mehmet'e sunmaya hazırdı. Fakat prens sadece atı almayı kabul etti. Böylece, gerçek kraliçe Mira'yı arkasına alarak, altın saçlı atın sırtında batıya doğru hızla ilerledi. Şimdi hedefleri, büyülü kuşu isteyen ilk kralın ülkesiydi. Bu arada kral, kraliçe sandığı kurtla çok mutluydu. Ancak düğün şölenlerinin 4. gününde kurt, kraliçenin görünümündeyken sıkıntılı bir sesle şöyle dedi. "Saraya kapandığım için ruhum sıkışıyor. İzin verirseniz nedimelerimle
bahçede yürüyüş yaparak temiz hava almak isterim. Böylece yeniden neşeyle yanınıza dönebilirim, efendim. Kral bunu sevinçle kabul etti ve nedimeleriyle birlikte kurdun bahçeye çıkmasına izin verdi. İşte tam o anda, uzaklarda atıyla yol alan Mehmet, gri kurdu hatırlayıp büyük bir pişmanlıkla kraliçesine şöyle seslendi. Onu nasıl unuturum? Acaba şimdi ne yapıyor? Keşke sevgili dostumuz kurt da yanımızda olsaydı. Mehmet daha sözlerini tamamlamadan, uzaklardaki tepelerden gök gürültüsünü andıran bir ses duyuldu ve gri kurt aniden karşılarında belirdi. Kurt konuştu. Kraliçe, altın saçlı ata tek başına binmeli. Sen ise benim sırtıma bineceksin. Prens bu teklifi gönülsüzce de olsa kabul etti. Bu şekilde sultanın sarayına doğru yol almaya başladılar. Yol boyunca prens cesaretini topladı ve kurttan bir iyilik daha istemeye karar verdi. Sevgili dostum, madem güzel bir kadına dönüşüp tekrar kendi haline dönebiliyorsun, kısa bir süreliğine altın saçlı ata da dönüşebilir misin? Böylece seni sultana sunup gerçek atı sevgili kraliçeme hediye edebilirim. Gri kurt hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sağ pençesiyle toprağa 3 kez hafifçe vurdu ve hemen altın saçlı atın tıpatıp aynısına dönüştü. Mehmet gerçek atı, sevgili kraliçesiyle birlikte sarayın dışında bir çayırda bırakarak, kurdun at görünümüne bürünmüş halinde kralın huzuruna çıktı. Kral, altın saçlı atın güneş ışığında nasıl parıldadığını görünce, büyük bir sevinçle Mehmet'i karşıladı. Ona defalarca teşekkür etti ve söz verdiği gibi, büyülü kuşu altın kafesiyle birlikte Prens Mehmet'e teslim etti. Mehmet, böylece görevini tamamlamıştı. Hızla kraliçesinin yanına döndü. Büyülü kuşun kafesini altın saçlı atın boynuna astı ve birlikte babasının krallığına doğru yola çıktılar. Ertesi günün öğleden sonrasında Gri Kurt, sultanın sarayından kaçıp tekrar onlara yetişti. Gri Kurt çok iyi bir dost olduğundan, ondan gelen beni sırtında taşı isteğini Mehmet geri çeviremedi. Bu yüzden kraliçe Mira tekrar tek başına altın saçlı ata bindi. Mehmet ise Gri Kurt'un sırtındaydı. Sonunda kurdun, prensin ilk atını öldürdüğü yere vardılar. Burada Gri Kurt aniden durdu ve Prens Mehmet'e dönerek şöyle dedi. Sevgili dostum, benden istenilen her şeyi yaptım. Hatta daha fazlasını. Artık senin hizmetkarın değilim. Elveda, diyen Gri Kurt, dönüp ilk geldiği karanlık ormanın derinliklerine doğru koşarak gözden kayboldu. Mehmet, babasının krallığına yaklaşınca büyük ağaçların gölgesinde durdu. Altın kafeste büyülü kuşu ve altın dizgini dikkatle ağacın altına yerleştirdi. Ardından sevgili kraliçesini atından indirip, sakin nehrin kıyısına doğru yürüdüler. Uzun yolculuğun yorgunluğuyla, ırmağın kıyısında kısa süre içinde huzurla uykuya daldılar. Bu sırada Mehmet'in ağabeyleri Abdullah ve Osman yolculuklarında başarısız olup, elleri bomboş geri dönüyorlardı. Üzüntü ve umutsuzluk içinde, saraya yaklaşırlarken nehrin kenarında uyuyan prens kardeşlerini, güzel kraliçeyi ve altın saçlı atı fark ettiler. Onları izledikçe, şaşkınlıkları yerini korkunç bir kıskançlığa bıraktı. Kalplerine bir anda kötücül bir düşünce düştü. Kardeşleri Mehmet'i ortadan kaldırmak. Hızla hain planlarını gerçekleştirdiler. Mehmet'i öldürmeye karar verdikten sonra, yanındaki değerli varlıkları paylaşmak üzere kura çektiler. Çekilişte güzel kraliçe Mira, Osman'a, altın saçlı at ise Abdullah'a düştü. Kraliçe Mira, altın saçlarıyla yüzünü örttü ve sessizce gözyaşlarına boğuldu. Osman ona kaba bir sesle şöyle dedi. Şimdi elimizdesin güzel kadın. Babamıza seni, büyülü kuşu ve altın saçlı atı bizim bulduğumuzu söyleyeceğiz. Eğer tek kelimeyle bile bizi yalanlarsan, seni hemen öldürürüz. Bu yüzden sana söylediğimiz, her şeye boyun eğip sessiz kalmalısın. Zavallı kraliçe Mira, acımasız tehditten öylesine korkmuştu ki konuşma yetisini kaybetmişti. Saraya ulaştıklarında, tıpkı mermerden oyulmuş bir heykel gibi sessizdi. Ve iki prensin babalarına karşı cesaretle söyledikleri bu yalan dolu sözlere karşı çıkamadı. Bu esnada, Prens Mehmet ormanın derin uykusunda yatıyordu. Birdenbire omzunda güçlü bir pençe hissetti ve gözlerini açtı. Karşısında Gri Kurt duruyordu.
Mehmet şaşkınlıkla ayağa kalktı ve kurt dostuna gülümseyerek sordu. "Uzun zamandır mı uyuyorum?" Kurt ciddi bir sesle cevap verdi. "Eğer ben gelmeseydim, sonsuza kadar uyuyacaktın." Sonra kurt ona, yokluğunda başına gelen her şeyi anlattı. Bütün hikayeyi dinleyen Mehmet, kalbinde derin bir acı hissetti. Kurt sözlerini şu uyarıyla bitirdi. "Kardeşin, bugün senin sevgili kraliçenle evleniyor. Hızla saraya yetişmemiz gerekiyor. Sırtıma bin, seni son kez taşıyacağım." Mehmet hiç vakit kaybetmeden kurdun sırtına atladı ve babasının sarayına doğru hızla yol aldılar. Saray kapısına geldiklerinde gri kurt, Mehmet'e son kez veda etti ve sonsuza dek ormana döndü. Mehmet aceleyle ziyafet salonuna koştu. Salonda Kraliçe Mira, Osman Prens'in yanında oturuyordu. Soğuk bir buzdan heykel gibi donmuş ve cansız görünüyordu. Yeni evlilik töreninden daha yeni dönmüşlerdi ve etrafları tüm asilzadelerle çevrilmişti. Fakat güzel kraliçe, salon kapısından içeri giren Mehmet'i görünce dili çözüldü. Birden yerinden kalkıp koşarak Mehmet'e doğru ilerledi ve şöyle haykırdı. "İşte benim gerçek eşim. Ben yalnızca ona aitim. Bugün beni zorla evlendirdiğiniz bu kötü kalpli prensin değilim." Sonra güzel kraliçe, krala her şeyi anlattı. Olan biten her şeyi öğrenen kral, altın saçlı at ve büyülü kuş için aslında küçük oğlu Mehmet'e borçlu olduğunu anladı. En sevdiği oğlunun sağ salim dönmesine çok sevinmişti. Fakat diğer oğullarının yaptığı kötülüklerden dolayı kalbi büyük bir keder ve hayal kırıklığıyla doldu. Kral, büyük oğullarını yaptıkları bu hain davranıştan dolayı hemen zindana attırdı. İki prens, hala o karanlık zindanlarda cezalarını çekmeye devam ediyorlar. Ancak Prens Mehmet ve güzel kraliçesi Mira, sonsuza dek büyük bir mutluluk ve sevgi içinde yaşadılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.